Burası bir kervansaray olduğuna göre. Kervan karavan demek değil mi? Evet. Yani kervansaray. O zaman biz karavanı şuraya içeriye sokalım, burada kalalım. Somuncu babanın sütlü ballı ekmeğinden aldık. Haluk başladı tadına bakmaya bile. Obruk Gölü. Şu anda Obruka'nın yanındayız. Yan tarafında da açılmış derin bir göl var. Burası Kızören Obruğu diye geçiyor. Suyun dolu olduğu zamanlarda görüntü bu. 13. yüzyılda burada yerleşim başlamış. Yani Selçuklulardan sonra. Bu yukarıda gördüğümüz han, cami ve diğer yerler zaman içerisinde etraftaki yıkıntılardan getirilerek yapılmış. Su bir zamanlar şu yuvarlaklı noktalara kadar doluymuş. Zaten orada suların izi var. Günün her saatinde renk değiştiriyormuş güneşin ışıklarıyla. 145 metre civarında derinliği var diyorlar ama bu derinlik bu kenardan başlayarak aşağı doğru mu yoksa suyun şu andaki bulunduğu yerden aşağı doğru mu bilmiyorum. Artık o alanlara kuşlar yuva yapmaya başlamışlar. Bu gölün burada şu tepeye kadar dolu olduğunu düşünsenize. Aksaray'a doğru giderken daha Konya'dan çıktığımızdan beri bir tane kahverengi tabela vardı. Sultan Han, Sultan Han, Sultan Han her yerde yazıyordu. Ve sonunda Sultan Han diye bir köye geldik. Ya da ilçeye geldik. 10.200 nüfuslu. Ve sonra da Sultan Han'ı gördük. Wow, kapıya bak. Ama hakkında
hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi sizinle birlikte öğreneceğiz. Vay 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 vay. Muhteşem bir kapı. İnanılmaz. Evet, Han hakkında öğrendiklerimizi söylüyorum. Han 1229 yılında 1. Alaaddin Keykubat tarafından yapılmış. Ama sonra bir yangın çıkmış ve yanmış. Ve sonra 1278'de Gıyasettin tarafından tekrar yenilenmiş. Ve şu anda Selçuklu hanlarının günümüze kalan en büyük örneği olarak görünüyor. Tam ortada böyle bir köşk var. Burası mescitmiş. Yazlık ve kışlık olarak ikiye ayrılıyor. Şunlar ne acaba? Odalar açık. Bunlar hanın kalınan kısımları mıydı acaba? Odaların içinde ayrıca küçük küçük odalar da var. Yani burada böyle kocaman bir oda var. Ve bu odanın içinde 3 tane daha oda var. Burası yazlık bölüm. Ve burada kapalı kışlık bölüme girerken ondan biraz daha küçük bir kapı daha var. Yalnız içerisi muhteşem görünüyor. İnsan içeriye girerken bile tüyleri diken diken oluyor. Burası bir kervansaray olduğuna göre, kervan karavan demek değil mi? Aha. Yani kervansaray. Öyle. O zaman biz karavanı şuraya içeriye sokalım, burada kalalım. Evet, aslında güzel bir yer var. Evet evet, buraya gelelim biz. Baksanıza meydana ne kadar boş, kocaman. Burası bir han, biz de yolcuyuz. Burası bir kervansaray, biz de kervanız. Kalalım. Diyorlar ki karavancıları her yerden kovuyorlar. Karavancıları hiçbir yerde barındırmıyorlar. Bakın biz dün akşam nerede uyuduk? Aksaray'da caminin hemen dibindeyiz. Şurada. Karavanımız da burada. Yani normal insanların park ettiği gibi arabamızı park ettik ve uyuduk. Çünkü gece perdeyi çektiğiniz zaman nerede uyuduğunuzun çok da fazla önemi kalmıyor. Önemli olan tenteyi açmayalım, masa çıkartmayalım, tüp çıkartmayalım. Hasırlarımızı yaymayalım ortaya. Çünkü aslında burada kocaman geniş yeşil bir alan var. Çok rahat istesek masamızı, sandalyemizi çıkartır. Rahat rahat oturabilirdik. Ama öyle bir şey yaptığımız zaman insanlara sıkıntı vermeye başlıyoruz. Göze batmaya başlıyoruz. Oysa ki bizim amacımız Aksaray'ı gezmek, Aksaray merkezde dolaşmak. Merkezde en uygun yere park edip bu şekilde dolaşabiliyoruz çok rahatlıkla. Tentemizi açacağımız, masamızı, sandalyemizi çıkaracağımız yerlerde zaten çok fazla duruyoruz. Bunu her gün yapmak zorunda değiliz. Böyle olunca da yok artık burada da uyunur mu diye bir video hazırlayabiliyoruz size gördüğünüz gibi. Aksaray Ulu Cami'nin dibinde uyuyabiliyoruz. Biz Aksaray'a daha önce de gelmiştik ama ne acelemiz varsa hiçbir yeri gezmeden akşamleyin burada yatıp sabahleyin kalkıp gitmiştik. Bugün de çok fazla fark etmiyor ama
En azından sabah kalkınca burada bir Somuncu Baba minyatür müzesi varmış, şimdi onu gezelim dedik. Bir de normal şehir müzesini gezmeyi planlıyoruz. Ondan sonra gidelim dedik. Tabii ki biz gezerken siz de bizimle berabersiniz. Tabii arzu ediyorsanız. Hadi beraber gezelim. Şu anda Somuncu Baba Külliyesi'nin önündeyiz. Somuncu Baba Kayseri'de doğmuş. Çok ilim irfan sahibi. Pek çok yere gitmiş. Mekke, Medine'ye gitmiş. 3 sene kalmış. Eğitimler görmüş bir insan. Bu kadar dolaştıktan sonra Bursa'ya geçmiş. Bursa'da sokaklarda ekmek satmaya başlamış. O yüzden herkes ona Somuncu Baba demeye başlamış. Bursa'da fırıncılık yapıp ekmek sattığı dönemlerde Yıldırım Beyazıt'ın damadı Emir Sultan bir gün eline bir çömlek yemek alıp bunu pişirir misin demiş. Somuncu Baba birkaç kere fırına vermek istemiş çömleği ama verememiş. Sonra dönmüş demiş ki bu çömlek senin işin. Senin fırına vermen lazım bunu. Zamanında çömlekçilikle uğraşan birisiymiş Emir Sultan. Fırının ağzını açmış. İçinde ateş yokmuş fırının. İçeriye doğru sürmüş. Kapatmışlar ağzını. Demiş ki birazdan pişer. Orada sohbet ederlerken tamam pişti deyip açmış fırının ağzını ve ateş olmayan fırından yemeği çıkartmış. Böyle olunca da onun gerçekten bir alim olduğu, erenlerden bir insan olduğunu anlamış Emir Sultan. Buna benzer pek çok mucize göstermiş. En son geldiğinde burada Aksaray'da vefat etmiş. Şimdi Somuncu Baba'nın içine giriyoruz. Bakalım külliyenin içinde neler var. Artık burası bir müze. Somuncu Baba'nın hayatı anlatılıyor burada minyatürlerle. Burada Kayseri'deki çocukluğu ve ünlü alimlerden ders alışı. Babasının vefatından sonra Şam'a gidip orada ders almış. Şadi Rumi'den ders alışan. Mehdi Veli ve Hacı Bayram Veli'nin Kayseri'de buluşması. Daha sonra Hacı Bayram Veli ile birlikte Bursa'ya gider ve Ulu Cami inşaatında çalışanlara ekmek dağıtır. Somuncu Baba o. Bursa'da Emir Sultan'ın çömleğini ateşsiz fırında pişirmesi. Bu Emir Sultan, bu da Somuncu Baba. Ve en son ölüm, mezarlık. Bazen bu dini hikayeler nereye gittiğini pek anlamadığımız şekilde oluyor. Molla Fenari, Somuncu Baba'yı Bursa'dan gitmemesi için ikna etmeye çalışırken ona medreseden kazandığı 5000 akçeden gelmek ister. Somuncu Baba içinden 2 akçe alıp eşeğine ot almasını ister. Eşek önüne kalan otun çiş yapar. Somuncu Baba da der ki eşeğim hiçbir zaman şüpheli şeyi yemez. Şimdi bu nereye gidiyor? Nereye çıkarsan çek. Molla Fenari'nin kazandığı para helal değilmiş, ona gidiyor. Şimdi Somuncu Baba türbesine doğru gidiyoruz. Burası istasyon gibi duruyor. İstasyon mu? Burada istasyon ne iş var? Burası mezarlık. Ama hakikaten istasyonmuş. Nasıl yani? Bak en başta musalla taşları var. Dünyadaki son istasyonmuş meğerse. Evet, gerçekten istasyona benziyoruz. Mezarları burada. Şu uzun olan Somuncu Baba'nın mezarı. Burası çilehanesi, burası da itikafhanesi. Aşağıda da Somuncu Baba'nın ekmek fırını var. Şimdi gidip oradan da bir ekmek alalım. Somuncu Baba'nın sütlü ballı ekmeğinden aldık. Haluk başladı tadına bakmaya bile. Alalım mı 2 tane daha? Tamam. ...4 milyon yıl önceden bugünümüze kalmış bir şey bu. 40 milyon yıl. Ben bir arkeolog olup onun çıkarılışında bulunmak isterdim. Yaklaşık 20 milyon yıl önceden kalma bir gergedan kemiği. İlk defa makara ve düğmeler gördüm. Atık su kanalları. Yolculuğu. Günler boyanıyor. İpler kurutuluyor. Ve sonra dokunuyor. Sepet işçiliği.
ben Aksaray'da drone uçurmak istemiyorum. Ben de dedim ki o zaman ben ucuz bütçeli drone uçururum. Aksaray, arkaya dört gelin beyler. İşte Aksaray. Ben küçücük bir yer diyordum. Kim demiş küçücük bir yer diye? Aksaray kocaman devasa bir yer olmuş. Bir arkadaşım bize minyatür müzesine gidin dediğinde tarif etmek istedi yolu. Ben dedim ki küçücük Aksaray ya ne olacak buluruz işte. Ha tabii çok küçük bir Aksaray dedi. Hakikaten ha tabii çok küçük bir Aksaray'mış. Devasa bir yer olmuş. Şehir olduktan sonra zannedersem bu kadar büyümüş. Sanatsal çalışmalar peşinde birisi. Ne oldu? Özenle drone uçuş mu yapıyorsun? Her yere 42.000 metre büyüklükte bir millet bahçesi yaptık size diye yazmış. Orası da burası. Yani muhtemelen burası çünkü burası gibi başka bir yer yok.